İrlanda Cumhuriyeti bugün oldukça küçük bir ülke. Nüfusu 5 milyon civarında ve buraya denk sayılabilecek daha küçük yüz ölçümüne sahip Kuveyt veya Costa Rica'nın nüfuslarıyla neredeyse hemen hemen aynı. İrlanda Avrupa'nın 26. en kalabalık ülkesiyken dünyanın ise 123. ülkesidir. Nüfusu ve yüz ölçümü her ne kadar küçük olsa da dünyanın 27. büyük ekonomisine sahiptir. Bunun yanında İrlanda vatandaşları en fazla yıllık gelir elde eden 4. ülkesine sahiptirler. Bu da demektir ki İrlanda ekonomisi Romanya'dan, Nijerya'dan, Hong Kong'dan veya Singapur'dan daha iyi durumda. Ancak tüm bunlara rağmen İrlanda şu an olduğundan daha güçlü ve daha gelişmiş durumda olmalıydı. Çünkü İrlanda günümüzde dünyanın herhangi bir ülkesinden daha büyük bir probleme sahip. Yani İrlanda şu anda küçük adalar ve mikro devletler dışında 200 yıl öncesine göre daha az nüfusa sahip tek ülkedir. Örneğin 1840'lı yıllarda İrlanda nüfusu 8,2 milyonken bugün 2023'te nüfusu 5 milyona kadar düşmüş durumda. 1840 yılında Mısır'ın nüfusu 4,3 milyon, Amerika Birleşik Devletleri'nin ise 8,1 milyon civarındaydı. Yani 19. yüzyılın başlarında İrlanda'nın nüfusu ABD'den ve Mısır'dan bile daha fazlaydı. Bu arada 1840'tan bu yana İngiltere'nin nüfusu 5,5 kat artarken Galler'in 3,9 kat, İskoçya'nın ise 2,6 kat daha fazla nüfusu artmıştır. Aralarında tek azalan İrlanda'nın nüfusu. İrlanda diğer komşu ülkeleri gibi büyüme oranlarını sürdürmüş olsaydı bugün nüfusu en az 27 milyon olurdu ve ayrıca 36 milyona kadar büyüme potansiyeline de sahip olurdu. Peki İrlanda'nın nüfusu neden büyümedi diye soracak olursanız, bildiğiniz gibi İrlanda 19. yüzyılda feci bir kıtlığa maruz kaldı. Büyük kıtlık olarak bilinen bu olay İrlanda'da 1845 yılında başlayıp 1852 yılında son bulan kitlesel açlık, hastalık ve göç dönemine verilen isimdir. Bu kıtlıkta ölüm ve göç nedeniyle İrlanda nüfusu %25 oranında düşmüştür. Bu kıtlık başlamadan önceki zamana geri dönersek, ilk olarak İrlanda'nın nüfusu düzenli bir şekilde artmaya devam ediyordu. Bu yıllarda patates çok popülerdi ve sadece Güney Amerika'da yetişmekteydi. Yani dünyanın geri kalanı 16. yüzyıla kadar patatesten haberi bile yoktu. Bu arada İrlanda Güney Amerika'dan patates tohumu ithal ediyordu. Patates 3 kat daha fazla kalori verdiği ve aynı zamanda besleyici olduğundan da çok seviliyordu. İrlanda 1600'lerin başlarında büyük ölçekte patates yetiştiren ilk Avrupa ülkesi olmuştu ve bu konuda o kadar başarılı oldu ki İrlanda nüfusunun büyüme oranlarını hızla arttırdı ve patatesler hemen hemen ülkenin her yerinde yetiştirilebildiği için İrlandalıların milli yiyeceği haline gelmişti. Öyle ki patates bağımlısı olmuşlar ve sadece tek bir ürünü tüketir hale gelmişlerdi. Derken 1845 yılında Amerika'dan gelen yeni tür patatesler Phytophthora isimli zehirli bir mantar taşıyorlardı. Bunların zehirli olduklarını halk da bilmediği için ektiler ve bunun üzerine bir yıl içerisinde ülkedeki tüm patates tarlaları yok oldu. Bu dönemde İrlanda bağımsız değildi ve İngiltere tarafından yönetiliyordu. Fakat İngilizler İrlanda'yı sömürge olarak gördükleri için yardım etmiyorlardı. Bu sebeple binlerce İrlandalı aile hükümet yardımından mahrum bırakılmıştı. Bunun sonucunda İrlanda halkı 7 yıl boyunca açlık çekmiş ve 1 milyondan fazla insanın ölümüyle sonuçlanmıştı. Bugün İrlanda'nın nüfusunun az olmasının tek sebebi tabii ki bu değil. O yıllarda diğer dünya ülkelerine hızla göç etmeye başlamışlardı. Örneğin kıtlık başladığında Amerika Birleşik Devletleri'ne giden İrlandalı sayısı o kadar fazlaydı ki bugün sadece ABD'de 40 milyondan fazla İrlandalı Amerikan vatandaşı yaşamını sürdürmekte. Şimdi İrlanda'nın coğrafyası ve hakkında çeşitli bilgiler verecek olursak, ilk olarak Dublin, İrlanda'nın başkenti ve aynı zamanda en büyük şehridir. Ayrıca dünya çapında Dublin isminde birçok şehir bulunmakta. Amerika'da 12, Avustralya'da 6, Kanada'da ise bir adet Dublin isminde bir kent bulunuyor. İrlanda'nın başkenti Dublin şehri Avrupa'nın en genç nüfusuna sahiptir. Şehirdekilerin %50'si 25 yaşın altındadır. İrlanda'nın topografik yani yükseklik haritasını incelediğimizde ise yüksek dağların olmadığı ve genellikle alçak ovalardan oluştuğu görülüyor. Ülkenin en yüksek dağı olan Carraunthoil zirvesi bile 1038 metreyi aşmıyor. İrlanda topraklarının 3'te 2'si çayır ve meralardan meydana gelmektedir. Orman ise yok denecek kadar azdır. İrlanda'nın 2 adet resmi dili var: İngilizce ve İrlandaca. Fakat halkın %64'ü İngilizce konuşurken %36'sı İrlandaca biliyor. Bunun temel nedeni zamanında İrlanda'nın İngiliz sömürgesi olmasıydı. İrlandaca gençler arasında pek bilinmediğinden çoğunlukla eski kuşakların veya kırsal kesimlerde yaşayanların konuştuğu bir dildir. Çoğunluk günlük hayatında İngilizce konuşmaktadır.
oluşmaktadır. İrlanda'nın resmi para birimi Euro'dur ve alım gücü en yüksek ülkelerden biridir. Avrupa'nın Silikon Vadisi olarak bilinen İrlanda'da Facebook, Google ve Twitter gibi sosyal medya devlerinin Avrupa merkezleri burada yer almakta. Bu da istihdam ve kariyer planlama açısından oldukça büyük bir avantaj. İrlanda'da yer alan UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Newgrange, 5000 yıllık tarihiyle Mısır piramitleri ve Stonehenge'den daha eski bir sit alanıdır. İrlanda bayrağı içerisinde yer alan yeşil İrlanda'nın Katoliklerini, turuncu Protestanları, beyaz ise barışı temsil etmektedir. Dünyada ilk yapılan denizaltı İrlandalı mühendis John Philip Holland tarafından icat edilmiştir. Amerika ile özdeşleşen Cadılar Bayramı'nın kökeni İrlanda'nın Samhain Festivali'ne dayanmaktadır. İrlanda, Türkiye'den 2 saat geridedir. Örneğin Türkiye konumunda saat 14 ise İrlanda'da 12'dir. 370 kilometre uzunluğundaki Shannon Nehri İrlanda'nın en uzun nehridir. İlginçtir ki aynı zamanda Britanya adalarındaki en uzun nehirdir. Dublin'deki Phoenix Park herhangi bir Avrupa başkentindeki en büyük kapalı parktır. Londra'daki Hyde Park'tan 5 kat daha büyük. Aynı zamanda genel olarak Avrupa'nın 8. en büyük şehir parkıdır. Dublin kıyılarında bulunan Lambay adasında yaşayan oldukça fazla sayıda bir kanguru kolonisi vardır. Adanın sahibi olan aile tarafından 50'li ve 60'lı yıllarda Lambay adasına getirilmiştir. İrlanda doğal güzellikleriyle öne çıkan bir ülke. Muhteşem doğası ve huzurlu atmosferi sebebiyle insanların barış içinde yaşadığı bir yerdir. İklim olarak genelde soğuk, yağmurlu veya bulutlu bir havası vardır. Yaz aylarında dahi aşırı sıcak havalar olmamakta. Ada ülkesi olduğundan ve yağış miktarı da fazla olmasından dolayı yeşil ile mavinin birbiriyle dans ettiği muhteşem manzaralara ev sahipliği yapmaktadır. İrlandalı insanlar ise özellikle yabancılara karşı son derece yardımsever ve sıcakkanlı davranmaktadırlar. Ada ülkesi olmasından kaynaklı deniz ürünlerinin bolca yer aldığı bir mutfak yapısına sahiptir. İrlandalılar dünyanın 3. en büyük çay tüketen ulusudur. İrlanda hakkında en ilginç bilgilerden biri ise ülkede hiç yılan yoktur. Koruyucu azizleri St. Patrick'in yılanları uzaklaştırdığına inanılır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz coğrafya videoları için abone olup bu videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.